Biz tabii haftalardır Sony'ye odaklandık falan. Adamlar vay gidiyor, aman bir şeyler oluyor, Sony ne yapıyorsun birader, yapma kardeşim, aman toparla kendini, bırakma falan filan derken arada Ubisoft gidiyordu anasını satayım. Fransız firması, Fransız devi diyelim daha doğrusu, Ubisoft hafiften çatırdamaya başladı arkadaşlar. Toplamda 19 bin çalışanı bulunuyor bu aralar. Kendisine tam olarak bir dev diyebiliriz. En son Avatar'dır, işte Skull and Bones'tur ve daha sonra da Outlaws'un başarısızlığının ardından Ubisoft ufaktan çatırdamaya başladı ve geçenlerde bir yönetim kurulu toplantısının ardından ve Insider Gaming'in ulaştığı bir memonun ardından çatırtılar bizlerin kulağına kadar geldi. Şimdi daha demin söylediğim oyunlardan Avatar bir kenarda dursun. Öncelikle Skull and Bones'tan bahsedeyim isterseniz. Skull and Bones ortalıkta AAA oyunların o kadar da kar etmediğini düşünen firmalar böyle ayyuka çıkmaya başlamışken, insanlar, daha doğrusu firmalar daha düşük bütçeli oyunlara yönelmişken, ne bileyim indie oyunlar falan hepten bir coşmuşken, Ubisoft çıkıp dedi ki biz AAA değil Quadruple A bir oyun yapacağız. Öyle bir bütçesi olacak yani. Ve bunun adına da Skull and Bones diyeceğiz dediler. Skull and Bones'la alakalı şöyle bir detay vereyim. Skull and Bones'un bütçesi 200 milyon dolar arkadaşlar. Şimdi bu tutarı aklınızda tutun. Aynı tutar God of War Ragnarok'un da bütçesine tekabül ediyor. Tabii şöyle bir şey var. Skull and Bones live service bir oyun. God of War ise single player odaklı bir oyun. Ama oyunların kalitelerine baktığımızda zaten bu adamlar parayı nereye harcadılar diye insan merak etmeden duramıyor. Zaten Skull and Bones'ta aldığı notlar ve yaptığı satış rakamlarıyla birlikte kısacası çakıllılar. Skull and Bones dışında bir de Avatar'la Outlaws'u saymıştım. Star Wars Outlaws'u hatırlarsanız. Bu iki oyunun ortak bir noktası var. Bu iki oyun aslında bir film dünyasının oyunları. Ve film dünyası oyunları için de haliyle telif hakkı ödemek gerekiyor. Zaten Ubisoft'un yaptığı bu yönetim kurulu toplantısında bu tarz konulara da değinildi. Adamlar dediler ki artık biz elimizdeki IP'lere odaklanalım arkadaşlar. Telif ücretlerinden herhalde belleri büküldü, artık ne oldu bilmiyorum. Ama biz elimizdeki IP'lere odaklanalım ve artık öyle cesur hareketlerde falan bulunmayalım. Nedir bu cesaret derseniz de şunu söyleyeyim. Kendileri Uplay diye bir platform oluştururlar. Bunu birçok firma yapıyor aslında. Kendi launcherlarını, platformlarını oluşturuyorlar. Ubisoft oyunlarını sadece buradan edinebiliyorduk. Hatta Steam'den kaldırdılar. Cesarete bakın. Ne oluyordu? Neden yaptılar bunu daha doğrusu? Çünkü Steam'e bu adamlar komisyon ödemek istemiyorlardı. Yani daha fazla para cukkalamak için. Para cukkalamak olarak demeyeyim tabii ki de, para kazanmak için. Sonuçta her oyun firmasının temel amacı para kazanmak. Eğlence için yapan da vardır tabii de Ubisoft gibi büyük bir firmanın asıl amacı para kazanmaktır. Şimdi Ubisoft'un bu yönetim kurulu toplantısı ile alakalı konulara değinmeden evvel ben kendi kafamdaki Ubisoft'la alakalı problemi dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bu adamlar ta vakti zamanında Far Cry ile birlikte bir oyun sistemi kurdular. Daha doğrusu yani bir yöntem, bir formül çizdiler, tamam mı hepimize? Ve bunun ardından yaptıkları her oyunda da aynı formülü kullanmaya başladılar. Geçtiğimiz videoda şöyle bir şey söylemiştim. Ubisoft'un çıkardığı oyunların %90'ını falan oynamadım ben herhalde diye. Çünkü artık keyif alamıyordum. Valhalla'nın satışları iyi gittikten sonra geçtiler Avatar'ı yaptılar. Onun ardından Outlaws'u çıkardılar. İkisi de aynı mantıkla. Devasa bir tane harita var. Haritada boş boş görevler var. Yani bir nevi check atmanız gereken noktalar var böyle. Ve bu hiç sekmiyor. Bakın, Far Cry'in tekniğiyle aynı şeyleri yapıp duruyorlar. Assassin's Creed'i o şekilde yapıyorlar. Watch Dogs'u o şekilde yaptılar. Avatar'ı o şekilde yaptılar. Adamların kafasında şöyle bir şey var herhalde. Anlamış da değilim hani. Sanki böyle Far Cry-like diye bir tür bulduklarını falan düşünüyorlar. Hani Souls-like gibi ya da Rogue-like gibi. Arkadaşım, bu bir formül. Ve farklı dünyalarda geçen oyunlar sunuyorsunuz siz bize aynı formülle. Ben artık bu Ubisoft'un bu sisteminden bıktım, bu kadar az oynamama rağmen. Benim kafamdaki problemim bu. Yönetim kurulu toplantısına gelecek olursak, yönetim kurulu toplantısında söylediğim gibi öncelikle artık cesur adımlar atmayacağız dediler. Şimdi cesur adımlar atmamakla ilgili şu geçtiğimiz dönemde attıkları en cesur adım aslında Prince of Persia'nın Lost Crown'ıydı. Prince of Persia'da hem oyunculardan hem de basından çok güzel eleştiriler aldı açıkçası. Şimdi bu cesaretle hareket etmeyeceklerse bence orada bir sıkıntı var. Bunun dışında Outlaws'un satışlarını söylenen kadarıyla softer than expected olduğu söyleniyor. Şimdi Ubisoft halka açık bir firma. Yani girip siz de hisselerini falan alabilirsiniz. Softer than expected hissedarlara aslında şunu demek. Beklediğimizin çok altında kaldığı, çünkü beklediğimizin üstünde, yani satışlar iyi demek için outstanding lafını kullanıyorlar. Yani harikaydı. Beklediğimizden daha hafif geçti demek. Ya öyle telaşlanmayın ama biraz sıkıntı var gibi. Yani aslında hissedarları korkutmamak amacıyla söylenen bir şey bu. Keza zaten Ubisoft'un hisseleri de son 10 yılın en dibine vurmuş durumda. Ve
Yönetim kurulu toplantısında da zaten artık bu tarz şeylerden vazgeçeceklerini, bu Season Pass odaklı, daha doğrusu Season Pass yapısıyla birlikte oyunları çıkarmaktan vazgeçeceklerini söylediler. Hatta Assassin's Creed Shadows'un ön sipariş veren insanlara paralarını geri ödemişler. Çünkü oyunun aslında Season Pass mantığı falan çıkarıldığı için bir nevi ürün değişti. Bu yüzden bütün herkese parasını iade etmişler. Şöyle de bir şey var. Oyunun artık üst versiyonunu aldığınızda size DLC'yi, ilk çıkacak DLC'yi ücretsiz vereceklerini söylediler. Böyle bir yönteme girişmişler. Season Pass'ı tamamen kaldırmışlar. Ve Steam'de de tekrardan satış yapmaya başlayacak artık. Oyunları ilk çıktığı gün Steam'de satışlarını başlayacaklar. Tabii hala şöyle de bir durum var. Ubisoft'u belki hatırlarsınız, zamanında bir NFT işine girmişti. Bir tane öyle Champions of the bilmem ne diye NFT destekli, NFT tabanlı bir tane oyun yapmaya başlamışlardı. Ubisoft'un NFT projesi hala sessiz sedasız devam ediyor diye biliniyor. Yani hala daha NFT'den elini eteğini çekmediler ve oradan parayı bulabileceklerini de umut ediyorlar gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi gelelim yakın zamanlı bir konuya, Tokyo Game Show'la alakalı bir konuya. Tokyo Game Show'daki oyunlardan falan bahsetmeyeceğim. Bu video tamamen Ubisoft üzerine kurulu çünkü. Assassin's Creed Shadows'la alakalı bir durum. Assassin's Creed Shadows'un ilk yayınlanan videolarından sonra oyunun Japonya'da geçtiğini zaten biliyorsunuzdur tahminen. Oyunda ana karakterlerden bir tanesinin African American siyahi bir karakter oldu. Yani gerildim, ne söyleyeceğimi bilemedim. Siyahi bir karakter olduğu ortaya çıktı ve Uzak Doğu'dan, Japonya'dan bu konuda bayağı bir tepkiler gelmeye başladı. Ya kardeşim, Japonya'da geçen bir tane oyun yapıyorsunuz zaten. Bundan önce yaptığınız Assassin's Creed'lerde 2'de Roma'da geçiyordu, İtalyan yönetiyorduk. İşte Black Flag'de korsan yönetiyorduk. Abidik gubidik şeyler denemiyordunuz. Bizi mi buldunuz anasını satayım gibisinden bir tepki göstermişlerdi. Bir de daha sonra bir okulun muydu tam da hatırlamıyorum. Onların bir banner'ını, bayrağını izinsiz bir şekilde kullanmışlardı fragmanlarında ve oyunun konsept artlarında falan. Onları geri çıkardılar. Özür üstüne özür yayınladılar vesaire. Bütün bunların ardından sonra Tokyo Game Show'a gittiler. Tokyo Game Show'da oyunu göstereceklerdi ki şöyle bir şey oldu. Gösterimi iptal ettiler. Hatta Tokyo Game Show'un bir hafta sonrasında da bir basın toplantısı yapacaklardı. Ama bu basın gösterimini de iptal etmiş bulunmaktalar. Daha sonra da zaten beklenen şey oldu ve Assassin's Creed Shadows 3 aylık falan bir müddetle ertelendi. Şimdi benim kafama takılan iki tane konu var. Bir, dayak nedir, iki neden atılır falan değil. Tamam, geyik yapmayacağım. Bir tanesi Insider Gaming'in ulaştığı memo ile alakalı. Bu memo dediğim gibi co-founder'lardan, firmayı bulan kişilerden, Ubisoft bir aile firması bu arada. 4 Fransız kardeş yönetiyor kendisini. Yves Guillemot tarafından gönderilen bir memo. Ve şöyle bir şey var. İlk günden ultra polished bir şekilde, yani ultra cilalı bir şekilde oyunumuzu çıkarmaya özen göstereceğiz tarzında bir memo bu. Yani yok abi, hiç zahmet etmeseydiniz ya. Biz zaten hani müşteri değiliz, para falan vermedik abi, biz beta tester'ız. Niye cilalıyorsun ki oyunu? Ya arkadaş, tamam anlıyorum, patch'lerle düzeltebiliyorsun da ya bu yöntemden artık vazgeçin ya. Lan cilalayıp çıkaracaksın tabii ki de anasını satayım ya. Ya düşünün, bir restorana gidiyorsunuz. Size bir yemek getiriyorlar böyle. Et pişmemiş, yanındaki yemekler pişmemiş, bazı malzemeler karışmamış, sizin yapmanızı falan bekliyorlar ve sizden hesabı alıyorlar hemen orada. Hesabı ödeyin. Daha sonra şefimiz gelip yemeği hazırlayacak size diyorlar. Bu ne lan? Abicim, yaptığınız bir oyun, düzgün bir şekilde şunu cilalayın ve çıkartın. Ya abi, 19.000 tane personeliniz var anasını satayım. Ya bir şekilde test edebiliyor olmalısınız. Bunu zaten yıllardır yapmanız gerekiyor. Yıllar öncesinden itibaren cilalanmış bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Dedim ya, biz beta tester değiliz. Alıp oynuyoruz anasını satayım. Para veriyoruz ya oyunlarımıza. İkinci konuysa bu yönetim kurulu toplantısında yayınlanan bir yazıdan. Şimdi şöyle bir şey söylemişler abiler. Biz kendi IP'lerimize odaklanacağız demişlerdi. Herkesin eğlenebileceği oyunlar yapacağız. Şimdi sevgili Ubisoft, zaten sorun buydu abi. Sorun zaten senin Far Cry'da yıllar evvel bulduğun formülü, tamam bu tuttu diye bütün dünyalarını aynı şeyi, bütün IP'lerine aynı şeyi entegre etmeye çalışmandan kaynaklı. Yani anlayacağın, zaten bu yüzden sıçtınız abi. Ya Far Cry zaten anasını satayım bitti gibi bir şey. Yani en son bir tane delinin oynadığı, Vast diye bir tane delinin oynadığı bir oyun vardı. Far Cry 4 müydü neydi? En son tutan Far Cry diye onu hatırlıyorum. Tom Clancy markasının içine ettiniz zaten.
X-Defiant diye bir şeyi de, yani X-Defiant denilen oyunu da Tom Clancy adıyla çıkardınız da abi Tom Clancy demek ultra realistik çatışmalar içeren oyunlardı bizim gözümüzde. Yani ben Ghost Recon oynadığımı hatırlıyorum. Ghost Recon oynarken uçsuz bucaksız arazide ilerlerken bir anda yere düştüğümü, karakterimin yere düştüğünü ve daha sonra merminin sesinin geldiğini, nereden vurulduğumu bile göremediğimi, ama bunu beni inanılmaz gerdiğini bunu oynarken ve bu gerginlikten de inanılmaz keyif aldığımı hatırlıyorum. Abi siz gittiniz Ghost Recon'u da bildiğin Far Cry'e benzettiniz. Gidip orada kule ele geçirdik, bir şey yaptık vesaire vesaire. Abi en başta saçma nedeniniz bu. Herkese yamanacağız diye oyun türünüzü, yani dediğim gibi hani Souls-like tarzı bir tür değil bu. Far Cry-like ya da Assassin's Creed-like diye bir şey yok. Bu bir formül ve yaptığınız oyunun türüne göre de değiştirebileceğiniz bir formül ya. Şunları biraz değişik yapın abi. Yani son çıkan oyunlarınızda mesela yapay zeka hak getiriyor anasını satayım lan. Splinter Cell sizin oyununuz. Splinter Cell zamanında benim görüp görebildiğim en iyi yapay zekaya, oyundaki yapay zekaya sahipti. Half-Life tabii birinci sırada bu konuda da, ilk Half-Life'dan bahsediyorum. Splinter Cell'in de inanılmazdı yani. Hani bunun modları yok mu abi, siz de oraya bakın, adamlar nasıl yapmış diye bir bakın. Entegre edin, bir şeyler yapın. Çıkıp da biz tekrardan artık kendi IP'lerimizde ve kendi kafa yapımızda devam edeceğiz. Abi yok işte. Assassin's Creed Valhalla'yı çıkardınız. Tamam, o tuttu, satışını yaptınız. Viking temalı diziler vardı, bir şeyler vardı. O yüzden sattınız abi. Ulan Star Wars markası altında sen oyun çıkarıyorsun. Star Wars ya. Adı yeter yani. Hani bırak bizim dünyamızı, evrende de biliniyordur Star Wars markası yani. Sen Outlaws diye bir oyun çıkartıyorsun ve bu başarısız oluyor. Avatar sinemada milyonlar kazanmış bir şey. Yine aynı formülle bu oyunu çıkartıyorsun. O da başarısız oluyor. Oğlum olmuyor lan işte. Ya güvenli sularda yüzmek bu değil. AAA oyun yapmaktan vazgeçin mesela. Bu kadar bütçeler harcamaktan vazgeçin. Yani Sony olmaya mı çalışıyorsunuz? Hani Sony'nin, benim laf ettiğim Sony'den bahsetmiyorum bu arada. Hani Sony'nin kaliteli yaptığı Last of Us'tır, God of War oyunlarıdır, Uncharted'lar, onlara deli gibi bütçeler ayırıyor. Ama yaptığı işi de düzgün yapıyor yani. Hani bir sanat eseri çıkartıyor ortaya, anlıyor musun? Ubisoft'un oyunlarında böyle bir şey yok ki. Ubisoft'un oyunları sırf seni böyle boş yere oyalamak için kurulmuş dünyalar gibi geliyor bana artık ve bütün oyunları aynı görünüyor benim gözümde. Yapın abi, ne bileyim, Ghost Recon yapın, işte askerleri yönetelim, Splinter Cell yapın. Ya biraz da geç kaldılar yani. Hani Call of Duty'nin rakibini yıllar sonra çıkardılar. Call of Duty ekmeğini yedi, fırın açtı onun üstüne artık. Sen gidip daha 2024'te X-Defiant diye bir tane oyun çıkarıyorsun. Ya tamam, cesur bir hamleydi. Eyvallah, mantıklı bir şey de yaptınız ama geç kaldım be anam. O yüzden daha da fazla geç kalmadan, daha da fazla yaptığınız oyunlara böyle milyonlar yatırıp yine aynı formülle oyun yapmaya çalışıp daha da geç kalmayın yani. Hani bunu toparlamanız gerekiyor. NFT'den çıkmanız gerekiyor. Tutmayacak çünkü. Tutmayacak. NFT'nin peak yaptığı zamanlar geçti artık abi. Geçtiğimiz sene miydi, ondan önceki sene miydi, onu bile hatırlamıyorum yani. Hani tutmayacağı belli olan şeylere para yatırmaktan vazgeçin, formülünüzü değiştirin. Ama işte Ubisoft'un problemlerinden birisi de bu. Abi tamam, halka açık ama dedim ya, 4 tane birader tarafından kurulan bir firma bu. Aile şirketi. Ve aile şirketi kafasında yönetiliyor. Ya Ubisoft'la alakalı şöyle bir, kimden duymuştum ya? Enis Kirazoğlu'nun herhalde bir tane videosunda o söylemişti. Ya da o da başka bir yerden mi duymuştu, hatırlamıyorum. Ya Ubisoft'un aynı formülle bir sürü oyun yapmasının sebebi aslında çalışan sayısı olarak lanse ediliyor, düşünülüyor. Yani hani 19.000 tane çalışan var. Abi yani buradan çıkacak fikirlerin hepsini böyle bir araya getirip tutacak başarılı bir şey yapmak çok zor. 19.000 kişiyi yönetmek için klasik böyle sipariş verip sipariş usulü oyun yaptırmak gerekiyor gibisinden bir teori. Bu mantıklı bir teori ama işte öyle de yapılmaması gerekiyor. Diktatörlük gibi bir şey anasını satayım bu, tamam mı? Biraz özgür bırakmak gerekiyor. Departmanları özgür bırakmasan bile, ya dünya üzerinde bir sürü stüdyon var senin sonuçta. Git o stüdyolarına en azından bir özerklik ver, tamam mı? Onlar kendi fikirleriyle gelsinler falan, öyle bir şey yok. Yani Assassin's Creed Shadows'u bilmem kime yaptırayım, Assassin's Creed bilmem işte Hexe'yi bilmem kime yaptırayım tarzında sipariş usulü oyunlar yapıyorlar. Ve benim düşünceme göre de çok boktan bir durumdalar. Çünkü Sony
hata yapmış olabilir, böyle Concorde'a milyonlar yatırmış olabilir, o tutmamış olabilir de o Sony abi. Sony'nin film stüdyoları var, bir sürü kamera ekipmanları satıyorlar vesaire vesaire ve PlayStation'da satıyorlar ve oyun da yapıyorlar. Sony'nin ana binasından sadece PlayStation tayfasına şöyle bak dikkat edin derler, olay kapanır. Ama Ubisoft bu kötü gidişi kaldıramaz. Şartı.